Eşik yüksekliğine daha önce eşik anlatımında yapmıştık zaten. Ne anlatmıştık? Şu tel dibinin aynı olması gerektiği. Şimdi mesela Temmuz ayındayız. Rutubet arttı bir anda. Son bir haftadır İstanbul'da rutubet arttı. Bu ne demek? Saz, ahşaplar, her şey ıslanıyor demek. Islanınca yumuşuyor demek. Çökme artabiliyor. Şimdi bu çalgıda gerek yok ama hepimizin evindeki çalgılarda rutubetten kaynaklı olarak meydana gelebilir. Çökme artar. Telin şu yüksekliği yetersiz olur. Eşik yüksekliğinden dolayı. Çok yaklaşır ve cızlamalar başlayabilir. O zaman yapılacak iş, birinci iş tekrar lüthiye gitmek, çalgı yapımcıya gitmek, ulaşılabiliyorsa o buna uygun bir eşiği tekrar kesip buraya takabilir. Zaman içinde bizim buraya böyle yığdım ben. İşte bunun bir iki katı daha var. Hatta hocamızın şurada bir hatıra var benim için çok kıymetlidir, onu da göstereyim ben. Fahrettin Çimenli hocamızın bu, eşik kutusu. Bunu bana çok kardeşim, arkadaşım, oğlu Murat Çimenli bana verdi. Hocamızdan hediye, hatıra olsun diye. Hadi o da bu şekilde bir kameraya olsun, tarihe kalmış olsun. Hocamızın seneler içinde biriktirdiği bir kutu bu. Şimdi içinde neler var? Bakın eşik, burgu, işte lastik, başka yerlerde kaymayı engelleyici vesaire. Yaylı tamburda çaldığı için hocamız yaylı tambur burgusunun ucu. Yani zaman içinde başka bir çalgı eşiği, bu şeşhanelerde ayağı şöyle olduğu için muhtemelen deriye oturan bir eşik mesela bu. Yani böyle yapılmış bir şey. Burgu çevirmek için bir aparat. Yani şöyle rahat burguyu çevirin. Bunu şimdi profesyonelleri satılıyor. İnternette var. Gitarcılar çok kullanır. Velhasıl işte yaylı tambur eşiği, normal eşik. Şimdi biz tabii profesyonelce bu işi yaptığımız için zaman içinde onlarca eşik değiştirdiğimiz için bu süreçte böyle bir kutu zaruri oluyor. İşte bu mesela Fahrettin hocamızın kutusu. Onda da böyle eşikler var. Burada da böyle eşikler var. Buna uygun bir eşik elimizde varsa, eğer düşükse onu deneyip evde kendimizde bu değişikliği yapabiliyoruz. Çok yüksekse ya da çok alçaksa bu işlem yapılıyor. Yani tel yüksekliği fazlaysa ya da alçaksa işte ona uygun bir eşik takılabiliyor. Elimizdeki eşiklerden bakıyoruz. Burada elimizdeki eşiklerin iyi olduğunu varsaymak gerekiyor. Yani nedir kötü olan taraf? Eşiğin tabanı, kapağa oturan kısmının tam yapışması lazım. Tam olarak yapışması lazım. Burada herhangi bir tümsek, çıkıntı, çapak gibi bir şey varsa bu kapağın yüksekliğini daha önce anlatmıştım. 1.2, 1.5, 1.7 yani 2 milimden altta şu kapağın kalınlığı. 1.2'nin üstünde 1.2 milimle 2 milim arasında bir kapak yüksekliği var. İnce bir kapak. O yüzden zaten şu bombemiz falan var. Buradaki eşiğin ve bu tellerin oluşturduğu kuvvet eşik vasıtasıyla kapağı basıyor. Eğer eşiğin altında bir çapak vesaire varsa kapağı patlatma ihtimali var. O yüzden bu eşiklerin herhangi bir eşik değil, ustası tarafından yapılmış eşikler, yani bilen birisi tarafından yapılmış eşikleri tercih etmek lazım. Yoksa kapak patlayabilir. Kaçınılmaz. Eşik değiştirirken de iki türlü ihtimal var. Bir, telleri akordu hiç gevşetmeden yapabiliriz. Kapağımıza ve sazımıza güveniyorsak. İkincisi daha kolay. Tellerin çoğunu yarım ses, bir ses gevşetiriz. Gönül rahatlığıyla değiştirebiliriz. Eşiği değiştirebiliriz. Şimdi teller yüksekken alçaltacaksak telin gerilimi azalacağı için akort düşecek, pesleşecek. Yani kapaktaki baskı hafifleyecek. Tam tersi, teller alçakken yükselteceksek daha yüksek eşik takacağımız için akort tizleşmiş olacak. Bu sefer ne demek bu? Kapağın baskısı artacak. Eğer ki yüksek bir eşik takacaksak, mevcuttan daha yüksek bir eşik takacaksak o zaman akordu gevşetmekte fayda var. Tedbiren.
Tamburumuz çatlamasın, patlamasın diye. Gevşetir çünkü bunu takar takmaz bir anda tansiyon yükselecek. Belki çatlamasına sebep olabiliriz. Ama daha düşük bir eşik takacaksak o kadar telaş etmemize gerek yok. Şimdi dediğim gibi şu anda alçak bir eşik takacağım. Denemek için, bu sadece eşik takmayı göstermek için yaptığım bir işlem. Normalde tamburun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Şimdi alçak bir eşik taktığım için iki türlü ihtimal var. Bir, bunu şu anda hiç tamburun akorduyla oynamadım. Tamburun eşiği şöyle bıraktığımız zaman dik duracak bir açısı vardır. Bakın şimdi buraya bıraktım mı açı öne doğru geldi. Şöyle yaptım mı açı dikleşti. Bunun alt tabanını, eşiklerin tabanını farklı açıda yaparlar. Mesela dik duruyor, düşüyor. Bunun doğru açısı durduğu açı. Bu şekilde takmak gerekiyor. Bir başka eşikte gene gösteriyorum. Düştü. Bakalım düşecek mi? Düşmedi. Doğru açısı bu. Buna da yani şurası tam yere paralel bir şey değil. Kapağın burası açılı olduğu için mesela düştü. Bakayım düşecek mi? Bu düştü. Bu zaten çok ince tabanlı bir eşik ve altı da açılmış. Bu normalde artık asılacak bir eşik. Bu mesela aynı şekilde düştü. Diğer türlü bile duruyor ama tabana bir daha bakalım. Bir çentik yok. Bu kullanılabilir. Kullanacağımız açı bu. Şimdi aldım. Mevcut eşiğin yanına getirdim. Eşiği indirip de öteki eşiği takmıyoruz. Mevcut eşik üstünde duruyor. Bunu buraya getirdim. Şöyle duruyor. Yere tam dik. Yani paralel tam oturmuş vaziyette. Sonra şu eşiği arkaya doğru yatırıyorum. Çıktı eşik. Burada dursun. Şimdi bir daha takacağım onu çünkü. Sonra ne yapıyorduk? Şu tiz neva perdesi, yani eşiğin yerini ayarlamamız gerekiyordu. Mevcut eşiğin civarı olduğu için, mevcut eski eşiğin oraya, zaten çukurdur orası. Oraya doğru nasıl taşıyorduk eşiği? Tele doğru yukarıdan, kapaktan biraz kaldırıyorduk. Tabanı kapağı kazımadan, kapakla temasını biraz keserek yukarı doğru. Evde koltuk taşır gibi. Alt komşuyu rahatsız etmeden kaldırıp getirmek gibi. Hafif kaldırıp buraya getiriyoruz. Sonra ayarını yapıyoruz. Şimdi yüksek eşiğe geçmem gerekiyorsa, şimdi düşük eşikte cızlamıyor. Hadi bu eşik kalsın. Bunlar. Ama bir tane yüksek eşik takma provası da görüntü kaydı da yapalım. O zaman bir tane bunu bir alçak eşik takayım. Daha alçak eşik takayım. Cızlamayı göstereyim size. Nasıl yaptık? Eşiği takma açısını ayarladım. Geldim, tabanına baktım. Bir sivrilik yok. Geldim. Bunu buraya gevşettim. Şimdi düşük eşik. Tel yüksekliği azıcık kaldı. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle yapsam belki daha rahat görülebilir. Arkaya. Şimdi bu tambur cızlar. Bir şekilde cızırlayacak. Hatta bayağı ses çıkmayabilir. Cızlamak bu. Tel yüksekliği yeterli değil. Hadi ne yapıyorduk? Akordunu bildiğim için değiştirmiyorum ama hemen garantiye almak için yüksek eşik takacağım ya. Şimdi biraz gevşettim akordu. Geldim gene demin beğendiğim eşiğe. Şimdi şunu şöyle yapabilirim. Şu mevcut alçak eşiği birazcık teknenin ortasına doğru atarım. Sonra takacak olduğum eşiğin ayar testini yaptıktan sonra bununla beraber hop diye geçerim. Hop bu çıktı zaten dışarıya. Bunu da koydum dışarıya. Sonra bunu oturttuk. Sonra üzerindeki tel dağılımını yaptık. Bu da önemli. Burada tel bağladığımız nokta burası. Tel bağladığımız yer burası. Eşik buradan gidiyor ve burada sapın üzerinden gidip oradaki eşiğe kadar gidiyor. Şimdi burada önemli olan bu telin şöyle gitmemesi.
Yani buradan çıktı, buraya doğru bir açı yaptı, sonra buradan böyle gitti. Bu güzel dengeli tam, iyi yapılmış bir tam burada. Sapın açısı tam buradaki tel deliklerin açısıyla oranlıdır, güzeldir. Dolayısıyla bu çıktığı gibi düz olarak gitmeli. Diğer ta burguya kadar çıktığı gibi gitmeli. Gittiği zaman da bu sap üzerinde hep aynı çizgide kalmalı. Bazen sap şuraya doğru atabilir, buraya doğru atabilir. Ne demek atmak? Esnemek. Ağaç çalışıyor, hep söylüyoruz ya, bu da canlı aslında bir yandan. Çalışmaya devam ediyor iklimle beraber. Bu atabilir. O zaman şu çizgide, şu telin çizgisi, tel bazen dışarı çıkar. Şöyle olur. Bazen tel böyle olur. İcrayı çok zorlaştıran pozisyondur. Burada bütün telleri, şu kalın teli biraz dışarı alabiliriz. Onun yanına şu tek rahat kullanılacak. Mesela bu 8 telli bir tambur. Ana müziği, ana icramızı alt telde yaptığımız için dikkat etmemiz gereken alt telin olabildiğince buradan çıktığı gibi gitmesine devam etmek. Şimdi bu burgulu eşiklerin üzerinde tel yuvaları yoktur. Zaman içinde oluşurlar. Bazen oraya küçücük bir bıçakla açar usta. Yer açar. O oraya tık diye oturur. Çok geniş açarsanız tel içinde cızırtı yapar. Çok derine giderse iki tel şöyle ya. Şuradan söyleyeyim. İki telin yüksekliğinin aynı yerde olması lazım. Eğer bir tanesi çok çukurda kalırsa biri yukarıda kalır. Bu sefer akort tutmaz. İki tel aynı akorda zor gelir. O yüzden burası da önemlidir. Genellikle teli bırakırlar. 1-2 gün içinde zaten o kendine yuva açar. Ya da çok küçük bir çizgi çekerler kaçmasın diye. O kendi içinde kendi yuvasını açar. Can geldi saza. Evet. Eşik değişimi de bu. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yine sıkça karşımıza çıkan. Şimdi icracıların tercihleri başka başka. Nedir bu? Profesyonel icracıların. Bazı hocalarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yani bazı icracılar tel yüksekliğini çok daha fazla ister. Hatta tarif olarak serçe parmak tiz nema kısmından, yani şu araya girecek diye tarif edilir. Şimdi bunlar tercih. Bazıları da mesela ben daha alçak seviyorum. Şimdi tel boyu yükseldiğinde saza daha fazla vurup daha çok ses çıkartma gibi bir oluşuyor. İmkan oluşuyor. Bunlar tamamen tercih meselesi. Kişinin icra yapısıyla alakası olan şeyler. Ama bu sadece eşikle belirlenen bir şey değil. Yani eşik tabii ki önemli. Yani mesela ben şu anki bunun çok daha yüksek boyutlu, daha yüksek bir eşik takarsam, kaç bu 3.2 falan ya da 3 falan, atıyorum 3.5 santimlik bir şey takarsam bu yükselecektir. Ama yüksek eşik her zaman konfor demek değil. Başka seste de bazı handikapları var bu işin. Yani sesin yapısından dolayı çok yüksek eşik kapağa olan baskısından, sesi bazı örtmeye başlamasından, yeteri kadar iletmemesiyle gibi bazı sebeplerden dolayı sadece eşikle kurtarılan bir süreç değil. Bu istek başta enstrüman yapımcıya söylenirse, enstrüman yapımcı aslında sapı şu tekneye takarken, yani işin daha tasarım aşamasında bu eşiğin optimum yüksekliğini hesap edip, işte 2.8, 2.7, 2.6'dan fazla olmasın gibi hesap edip şu sapı biraz daha öne doğru takabiliyor. Hafif öne takıyor. O zaman şu yükseklikteki eşikte daha yüksek bir tiz namadaki o serçe parmak girecekmiş gibi bir yer elde edilmiş oluyor. Bunun tercihi şu: başta lütfiyeye söylenip, çalgı yapımcıya söyleyip o şekilde bir çalgı ürettirmek. Yoksa mevcut bir çalgıyı çok yüksek eşikle o hale sokmak mümkün ama daha iyi sonucu diğer türlü verirsiniz. O zaman daha alçak eşikle, yani sese daha az
sesi daha az bloke ederek diyeyim, daha iyi ses elde etme şansınız olur. Denenebildiği kadar denir ama belli bir yükseklikten sonra artık eşik, yani artık konforlu çalınmayı bırakıyorsun kenara. Çünkü çok yüksek bir yerden basmaya başlıyorsun. Eşik de bunu sadece destekliyor. Ha mesela şunu söyleyeyim. Öyle çalgılar var ki mesela benim hocamın, Abdü Coşkun'un Vasil bir tamburu var. Meşhur o Abdü hocamızın o muhteşem tonu. Abdü Hoca bütün sazlardan aynı tonu çıkartıyor da. Ama o işte Vasil tamburla o duyduğumuz icraları hep o. O Vasil tamburda çok yüksek bir eşik var ama sebebi kapak çok çukur. Çok çökmüş durumda kapak. O eşik mesela şuradan şöyle baktığınız zaman az önce anlatmaya çalıştım. Perde teli bağladığımız yerle eşik arasında şöyle bir açı ve arkasından da şurada tekrar düzeliyor. Şurada bir açı var değil mi? Abdü hocamın o Vasil tamburunda o açı yok. O kadar çökük ki bu tam yani ve burası öne gelmiş ki şu kısım tamburun çekmesinden dolayı öne doğru böyle gelmiş ki burası böyle bu teller burada bağlandığı gibi dümdüz gidiyor. Yani az önce benim eşik değiştirirken yapmış olduğum o işlemlerin hiçbir tanesine gerek yok. Eşiği buradan çekiyorsun, alıyorsun. Eşik hatta çok güçlü vurursan düşüyor. Yani o kadar dengede duran bir şey, o kadar küçük dengede olan bir şey. Bazı çalgılar böyle. Onu da ona göre çalmak gerekiyor, ona göre vurmak gerekiyor. Yani her arabayı kendine göre, o arabaya özel olarak kullanmak gerekiyor. Yani bu tercih burada ben ne çalmak istiyorum, kim gibi ses çıkartmak istiyorum tercihi talep eden kişiye bağlı. Siz neye talipseniz osunuz ya, neyi talep ediyorsanız ona uygun bir tamburla bu işe başlarsanız ileride o kadar az yorulursunuz. Çalgı sizi o kadar az üzer. Yani doğru vasıtayla yani Formula 1 pistine katılacaksanız Formula 1 aracına binmeniz lazım. Ya da tarla sürecekseniz traktöre ihtiyacınız var. Ya da işte şehirde gezeceksiniz öyle bir bineye ihtiyacınız var. Bu araçların hepsi birbiri için ve fonksiyonel olarak önemli şeyler. Biri birinden üstün değil. Nerede kullandığınıza bağlı olarak. Yani siz karar vereceksiniz. Ben şu tarz bir sesi seviyorum. Şu tarz gibi bir şey dinlemek, tambur çalmak, çalabilmek istiyorum. Dolayısıyla o şekilde yola çıkıp onunla ilgili bir yapımcıya gidip mümkünse gidip konuşup yapımcıyla ihtiyacınızı ona söyleyip hatta bir hoca bulup önce istediğiniz hocanın yönlendirdiği yapımcıya gidip ona istediğiniz çalgıyı yaptırmanız yolda yürürken daha rahat etmeniz sağlayacak. Yani yoksa öteki türlü sürekli elimiz çalgı bize geliyor işte şöyle bir çalgılar, öyle çalgılar. İstediğiyle çalgı tutmuyor birbirini. Bu sefer insanın çalası gelmiyor. Burada ilk planda en zor şey biliyorsunuz bir enstrümanda enstrüman çalmak çok zor bir iş değil. En zor kısmı bu işe zaman ayırmak. Yani eğer sizde çalgı sizi zorluyorsa o zaman ayırmayı azaltıyorsunuz gittikçe. Sonra da ayırmaz hale geliyorsunuz. Yani çalgı çalmak zor değil. Zaman ayırdığınız sürece. Yani günde 5 saat çalışıyorsanız, 4 saat çalışıyorsanız çalmamanız için bir sebep yok. Daha çok çalışıyorsanız daha çabuk bir yere gelirsiniz. Ama haftada bir gün dersle ona da bir yarım saat öncesinden bakarak geliyorsanız haftada 1,5 saatle günde 5 saat arasında takdir olur ki bir fark olur yani. Bir tanesini 1,5 ayda alacağını bir tanesi bir şeyde alıyor, haftada alıyor. Bir günde alıyor pardon. Yani 5 haftada alacağını bir günde alıyorsun. 5 hafta sonra ne olacak? Evet. İş bambaşka hale geldi yani. Bir yılı bir ayda almak mümkün. Zaman ayırmayla alakası var. Zaman ayırın, doğru adım atın, doğru çalgıyla işe başlamayı ben tavsiye ediyorum. Özellikle şiddetle yani. Lütfen önce bir hoca bulun. Ne gibi çalmak istediğinizi belirtin. Şu gibi, şunun gibi, şunu. Bunlar zevktir. Bunlar şey değil, en iyi budur, en iyi budur diye bir şey yok. Zevk meselesidir. Hepsi birer çeşit, hepsi birer lezzet. Ama o lezzete göre gidip alışveriş yapmak lazım ki onun sonucu öyle olsun. Yani bunu da söylemek iyi oldu.